Efendim yeni haftaya başlarken Jüpiter'in kızı stüdyomuzda. Gökyüzünde neler oluyor ve yeryüzünde biz bunu nasıl hissediyoruz? Gökyüzü bu sefer oldukça hareketli ve bu hareket bize olumlu olarak yansıyacak. Ay süper, bayıldım. Evet, kesinlikle, ama yine de diyoruz ki çok hızlı gaza gelmeyin. Çok hızlı gaza gelip eğer yanlış karar alırsak ne yapabilir? Yorabilir, ama dikkatli adım atarsak özellikle hafta sonu bize müthiş ödülleri var. Yani diyorsun ki ya bu hafta gerçek bir karar alacaksın, gerçek karar, ayakları yere basan bir kararla hayatına devam edeceksin ya da böyle rüzgara kapılacaksın. Biz şöyle ayakları yere basan kararlar alalım, ne dersiniz? Koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Bu hafta yine bekliyor. Şöyle ki ben öncelikle bir ana enerjiyi anlatmak istiyorum. Çünkü herkesin yararlanacağı. Sonra Peki. kısaca yükselen burçlara, vaktimiz az olduğu için bu güzel enerjiyi nasıl değerlendirebilirler diye altın öneriler vereceğim. Peki. Evet. Bu hafta özellikle hani hep böyle 2026 yılı için işte harekete geçenler, hızla adım atanlar, koşanlar kazanacak dediğimiz hafta bu hafta. Çünkü artık Mars Koç burcuna geçiyor. Mars da hareketle ilgilidir, hızla ilgilidir, cesaretle ilgilidir ve Koç burcunun yöneticisidir. Dolayısıyla bize inanılmaz bir cesaret, hız verecek. Yani uzun süredir belki sen de etrafından hep duyuyorsundur, ya yorgunum, işte bir şeyler yapmak istiyorum, yapamıyorum, harekete geçemiyorum diyen herkes bu hafta böyle yeter artık diyecek ve harekete geçecek. Böyle bir hafta Mars bize böyle bir güç verecek, ama yine de Neptün'le bir etkileşimi olacağı için yanılgı yaratabilir. Yani o an işte o gaza gelme kelimesini o yüzden kullandım. Dikkatli olmakta da fayda var. Bir de hani söyledin ya karar alacağız diye. Evet, bu hafta kararlar alacağız, ama bu kararları alırken sezgimize, ilhamımıza da güvenmemiz gerekiyor. Yani tamamen mantıkla hareket etmeyeceğiz. İçimizden geldiği gibi hareket edeceğiz. Ardından ise hafta sonuna doğru Venüs Boğa burcunda yüceliyor ve bize çok güzel ödüller getirecek. Yengeç burcundaki evet Jüpiter'le de uyumlu bir açısı olacak. Peki bize ne gibi ödüller getirebilir? Gayrimenkulle ilgili, estetikle ilgili, güzellikle ilgili, yine ilişkilerle ilgili çok şanslı, yani yılın en güzel açılarından biri olacak. Dolayısıyla bu hafta bu enerjiyi güzel kullananlar, Süper. doğru kararlar alanlar hafta sonu o güzel enerjinin tadını çıkaracak ve ödüllere doyacak diyebiliriz. Yani birazcık daha sabretsinler. Bu hafta herkese güzel ödüller var diyelim. Evet, gökyüzündeki enerji bu yönde. Karar alırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu hafta bizi parlatacak bir enerji var. O zaman şöyle bir bakalım mı? 12 burç için tek tek altın öneriler, altın tavsiyeler gelsin mi? Koçlarla başlayalım. Koç ve yükselen koçlarla. Koçlar zaten enerji onlarda olacağı için onlara kendin harekete geç. Yani ne olursa olsun yeter ki harekete geç diyoruz. Boğalar için ise birazcık hani herkes harekete geçecek, ama boğaların birazcık böyle dinlenmesi, içine dönmeleri gereken bir zaman dilimi. Onlar için biraz bir durup düşünsünler, sonraki hafta harekete geçecekler çünkü boğalar. İkizler yeni insanlarla, yeni gruplarla, yeni çevrelerle, arkadaşlarla iletişim kursunlar. Onlar için çok faydalı olacak. Yengeçler iş hayatlarında artık kesinlikle adım atmaları lazım. Beklemesinler ve adım atsınlar kariyerleriyle ilgili. Aslanlar, onlar hayatlarını büyütecek kararlar alacaklar. Artık daha vizyoner bakacaklar her şeye ve özellikle yurt dışı, akademi ya da mahkemelerle ilgili bekleyen bir takım durumları varsa, işte vize almak gibi, harekete geçebilirler. Başaklar ise onları yoran ne varsa artık bu hafta onlarla ilgili karar alıp bırakmaları gerekiyor. Bir de ortaklaşa kazançlarla ilgili de dengeye gelmeleri gereken, bununla ilgili harekete geçmeleri gereken Bazen bir şey zaman. olur yani, su akar yolunu bulur. Yani bu kadar çok mücadeleyi Başaklar bu hafta Evet, gökyüzünün enerjisiyle biraz sakinlik enerjisine girmeleri gerekiyor. Öyle mi? Kesinlikle onlar, çünkü hani biraz çok planlıdır, programlıdır, telaşlıdır, hesap yaparlar. Ama bu hafta artık böyle bir gökyüzüne bıraksınlar. Teslim olsunlar. Teslim olsunlar kesinlikle. Başak, biliyorum senin için bu zor ama bu hafta galiba teslim olman gereken bir hafta. Evet, bu hafta öyle bir hafta. Teraziler?
Teraziler onlar için çok çok hareketli. Çünkü onlar ilişkisiz duramıyor ve ilişki evlerine Mars geçti. Neptün orada, Satürn orada. Oldukça hareketli olacakları bir ay. İlişkilerle ilgili artık tamam mı, devam mı, yoksa bitiriyorlar mı, ne yapıyorlar, olumlu, olumsuz bir karar vermeleri Peki gerekiyor. enerji hangi yönde? Bitmesi yönünde mi yoksa devam mı? Yani karar versinler mi bu hafta? Evet, karar versinler. Yani bir şekilde enerji onları zaten karar verdirecek. Ama şöyle bir şey de var. Mesela bir bitirme kararı alabilirler. Ardından yeni ilişki çok hızlı gelecek. Yani böyle çünkü çok hareketli o alanları. Uzun süre yalnız kalacaklarını zannetmiyorum. Peki. Bazen de bir de hani o yanlış ilişkiden vazgeçmek gerekiyor ki de doğru ilişki kapımızı çalsın. İşte teraziler için öyle bir hafta. Ya bazen yanlış ilişkide olmaktansa kaliteli yalnızlık insana daha çok şey katıyor biliyor musun aslında? Sevgili terazi, bu hafta özellikle verdiğin kararlara çok dikkat et. Evet. İlişkiler konusunda. Geçelim mi akreplere? Akrepler bu hafta hareket enerjisini sağlıklarıyla ilgili, günlük hayatları ya da işleriyle ilgili, düzenle ilgili kuracaklar. Beslenmelerine, spora dikkat edecekler. Birazcık da evcil hayvanlarıyla ilgili gündemleri olabilir yükselen akreplerin. Enerji o yönde akacak. Evcil hayvanlarıyla ilgili gündem bir sağlık problemi falan mı? Yani hani uğraşabilirler de ilgilenmek, çünkü Mars'ın olduğu alanda bir hareket vardır. Orada sürekli hareket ediyoruz demektir. Dolayısıyla hareket etmeleri gerektiğine göre o şekilde de çalışabilir. Peki duygusal anlamda bir hareketlilik var mı onlarda? Yani- Yeni aşk var mı? Biten bir ilişki var mı? Yani şöyle bu hafta çok değil de ardından onlar için ilişki gündeme gelecek. Bu hafta birazcık onların kendi hayatlarını düzene sokmaları gerekiyor. Kendi hayatlarını düzene sokarlarsa ardından zaten doğru ilişki gelecek diyelim. Yaylar, işte yaylar, yükselen yaylar. Sen de yükselen yaydın. Kötü bir şey mi söyleyeceksin? Yok, çok güzel bir şey Allah. söyleyeceğim. Artık uzun süredir bekledikleri aşk ve keyif zamanı bu hafta. Başlıyor mu? Başlıyor artık. Hadi bakalım. Enerji artık başlıyor. Çalış çalış nereye kadar? Artık aşk ve keyif zamanı. Birazcık da çocuklarıyla ilgili harekete geçebilirler. Ama onlar için özellikle çok iyi bir dönem olacak. Çünkü uzun süredir balıktan geçen gezegenler, işte zaten 2,5 yıldır Satürn balıkta. Onları gerçekten çok yordu yükselen yayları. Artık bu Mars Koç geçişiyle birlikte bir bekledikleri hareket gelecek ve çok hızlı hareketlenecekler. Evet. Ya onlara ne çektin be yay yani? Evet, kesinlikle. Ne çektin ama artık bu son Ama ki galiba. yaylar çektiklerini pek belli etmezler ama onlar bile yani bu sefer artık belli ettiler. Evet, onların bile canına tak etti değil mi? Aynen, kesinlikle. Peki ne kadar sürecek bu şanslı dönemleri? Bu şanslı dönemleri bundan sonra devam edecek diyebilirim. Çünkü ardından arka arkaya Merkür Koç'a gelecek. Sonra işte Haziran sonrası Jüpiter Aslan'a geçecek. Onlara hep Şanslı bir destek dönem. verecek. Uranüs ikizlere geçecek. Harika. Yani yayların özellikle son 2,5 yıldır yaşadıklarını unutturacak. Ardı arkasına şahane enerjiler bekliyor diyebiliriz bu Ya hafta Oğlaklar? itibariyle. Oğlaklar, onlar da gayrimenkul, ev, aile bu konuları toparlayacaklar. Bu işte bir gayrimenkul satışları olabilir, alabilirler, evleriyle ilgili düzenleme yapabilirler, tadilat yapabilirler, aile ziyaretinde bulunabilirler. Burada böyle bir, yani sonuçta genel itibariyle hepimizin hayatına daha aktif, daha hareketli, canlı bir enerji gelecek. Böyle bir süredir hepimizde böyle bir yorgunluk, bezginlik, bitmişlik vardı. Böyle bir bahar da zaten geldi. İşte aynı bahar gibi hepimiz inşallah hayatımızda ne yapacağız? Çiçek açacağız diyelim. İnşallah. Yine de dediğim gibi o Neptün'den dolayı iç seslerine, sezgilerine güvensinler. Çok hızlı da hareket etmesinler, kararları alsalar da şöyle bir doğru mu yanlış mı diye beklesinler. Hafta sonu zaten doğru olan onları bulacak. Peki. Evet. Yani Kova ve bütün yükselen hepsi için. kovalar? Kovalar için onlar yakın çevreleriyle iletişim kursunlar. Fırsatlar oradan gelecek. Yakın mesafe seyahatlere gitsinler. Bir araç alım satımı yapabilirler. Yeni eğitimlere katılabilirler. Onlar için de hareket enerjisi bu alanda akacak. Dolayısıyla ödüller de bu şekilde gelecek diyebiliriz. Peki balıklar? Balık ve yükselen balık nasıl bir enerji var gökyüzünde senin için? Balıklar için uzun süredir biliyorsun hep şanslılar diyorum. Evet. Yine şanslılar çünkü onlar da paraya odaklanacaklar. Para kazancı ile ilgili artış yaşayacakları bir dönem. Ama Mars öyle bir şeydir ki özellikle para evimizden geçtiğinde artış olduğu gibi harcamamız da fazla olabilir.
kazandıklarını da hemen harcayabilirler. Ne olur ne olmaz yine de böyle bir kenara da şey yapalım. Para koyalım diyelim balıklara da. Para geliyor ama Para geliyor. bir yandan da Çok- istiflemek lazım diyorsun. Yani çok ben istifleme taraftarı olan bir insan değilim ama şimdi hani burada altın cümle söylüyoruz, işte gökyüzü ne diyor diyoruz. Gökyüzü diyor ki bir anda da çok yoğun harcamak isteyebilirsin. O yüzden kontrolü de elden bırakmamak lazım. Bu dengeyi kaçırma. Evet, dengeli hareket edelim. Peki Emel, şöyle bir bakarsak mesela bu haftanın en şanslı 3 burcu, ilk 3'e kimi koyarsın? En şanslı 3 burcu kimin? Tabii ki koçları, aslanları ve yayları koyabilirim. Çünkü ateş elementi enerjisi onlar için akacak ve onlar da zaten doğaları gereği hareket etmeyi seviyorlar. Harekete geçtikleri anda hayatlarında her anlamda ne yapacaklar? Bereketi, bolluğu, ödülü yakalayacaklar. Ama biraz önce söylediğim gibi maddi açıdan bakarsak işte ne olabilir? Balıklar daha şanslı olabilir. İşte aşk açısından bakarsak yaylar şanslı olabilir gibi değişkenlik arz ediyor. Ama bu çok önemli. Bak mesela en şanslıya kimi koydun? Koç dedin. Yay, aslan. Koç, yay, aslan. Çünkü onlar uzun süredir böyle beklemekten çok yoruldu. Doğaları da bu kadar beklemeye şey değil, uygun değil. O bekledikleri harekete geçme enerjisi artık geliyor. Yani sadece işte koçun geçtiği alandan düşünmeyelim. Her anlamda onların hayat enerjisi artacak. Şimdi Koç ateş grubunda değil mi? Evet, Yay o da Ateş ateş grubunda. grubunda. Aslan o da o da ateş grubunda. Yani bu ne demek oluyor? Aslında 3 tane enerjisi yüksek burç. Kesinlikle. Şimdi bunu niye özellikle altını çiziyorum? Koç, yay ve aslan. Bu hafta en güzel geçireceğiniz bir haftayken neye dikkat etmezlerse bu haftayı çok kritik bir sonuçla kapatabilirler. Yani o aşırı enerji hani birden geldi, uzun süredir bekliyorlardı, yorgunlardı. Çok hızlı hareket eder, aşırı fevri hareket ederlerse kaybederler. Yine de böyle kontrollü olalım. Şimdiye kadar sabrettik. Şöyle bir hafta daha gözlemleyelim, kararları alalım ama bir hafta daha sabredip öyle harekete geçersek daha güzel olur. Yani şu da var değil mi? Aşırı enerjik davranıp da aşırı fevri hareket edebilirler. Çünkü Kesinlikle. yapısında da bu var. Peki bu haftanın en çok kazananı bunlarken bu haftanın kaybedenleri kim olur? Daha doğrusu kaybeden demeyelim. Bu lafı da sevmiyorum. Zorlananları. Yani işte teraziler, onların ilişki evleri çok hareketli olacak ya. Mars orada olumlu çalıştığı gibi evet bir hareket, karar enerjisi getirecek ama bir kavga enerjisine de. Gerçi onlar kolay kolay kavga etmez ama Yeryüzünün en zarifleri diyoruz terazilere. evet ama karşıdan gelen insanlar hani onlarla münakaşa edebilir ya da bir kavga enerjisi yaratabilir. O zaman şöyle. İlişkileriyle terazilerde- ilgili biraz zorlanacaklar ya hani olumlu ya da olumsuz kararlar alabilirler ya. Biraz bu anlamda zorlanabilirler. İyi yönetmeleri gerekiyor bu Ne enerji. diyorsun terazilere? Sinirlerinize hakim olun ve kimseyle tartışmaya girmeyin mi? Ya genelde aslında terazilerden değil de onlar mecbur kalacaklar. Karşısındakiler onları sinir edebilir. Evet. Ama burada da şöyle terazilerin yaptığı genelde hata şu oluyor. Genel itibariyle uyum sağlamak adına kendilerinden fazla taviz veriyorlar. Bunu yapmasınlar çünkü karar almaları lazım. Evet. Yani artık bir karara varmaları lazım. O anlamda da bence bir şekilde doğru kararı alacaklar. Yani münakaşadan da kaçmasınlar gerekiyorsa. Jüpiter'in kızı tek tek bize bu haftayı yorumladı. Çok teşekkür ederim Emel'cim. Çok sağ ol. Müthişti. Son bir cümle söyleyebilir miyim bu haftayla Ama ilgili? gidiyoruz. Reklama Tamam, gidiyoruz. gaza Kısa aramız gelen var. değil, doğru adım atan kazanır. Haftanın mesajı da bu olsun. Efendim doğru adımlar atalım. Bir kısa aramız var. Birlikteyiz.